Merhaba, Kitap Felsefe'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu ve benzeri içeriklerimizi takipte kalmak için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bugün sizi felsefenin en hararetli savaş alanlarından birine götürüyorum. Bilimle sahte bilimi ayıran o keskin ama bir o kadar da bulanık sınıra. Bu entelektüel yolculukta kılavuzumuzsa büyük düşünür İmre Lakatos olacak. Hazırsanız zihinlerimizi zorlu bir sefere çıkaralım. İşte bütün düğümün çözüldüğü ya da daha da karıştığı o büyük soru bu. Gerçek bilgiyi safsatadan, astronomiyi astrolojiden, kimyayı simyadan ayıran o net sınır tam olarak nerede? Bu, inanın bana, sadece akademik bir meraktan ibaret değil. Bu, tarihi şekillendirmiş, rejimler kurup yıkmış, hatta yeri geldiğinde binlerce insanın hayatına mal olmuş bir soru. Ve bu sorunun omuzlarımıza yüklediği ağırlığı en iyi anlayanlardan biri de İmre Lakatos'tu. Bakın ne diyor. Bir teoriye körü körüne bağlılık entelektüel bir suçtur. Bu sözde bize adeta şunu söylüyor. Bir fikre, bir inanca sorgusuz sualsiz yapışmak bir erdem değil, tam aksine aklın kendine karşı işleyebileceği en büyük cürümlerden biridir. İşte bu ilke analizimiz boyunca bize yol gösterecek. Şimdi Lakatos'a göre bu mesele, yani bilimi sahte bilimden ayırma derdi, öyle fil dişi kulelerdeki felsefecilerin entelektüel bir jimnastiği falan değildi. Hayır hayır. Bu, sokaktaki insanı etkileyen, gerçek dünyada kanlı canlı sonuçları olan son derece pratik bir problemdi. Tarihe şöyle bir baktığımızda bu acı dolu kanıtları her yerde görüyoruz. Kilise, Kopernik'in güneş merkezli evren modelini sahte ve sapkın ilan ederek bilimsel bir devrimi boğmaya çalıştı. Veya çok daha yakın bir tarihe gidelim. Sovyetler Birliği'nde Komünist Parti, Mendel'in genetik bilimini burjuva safsatası diyerek yasakladı ve bu yüzden binlerce biyoloğun kariyerini, hatta hayatını mahvetti. Görüyorsunuz, neyin bilim olduğuna karar verme yetkisi bir ölüm kalım meselesi haline gelebiliyor. Peki, bu kadar hayati bir alana net bir sınır çizgisi çekmeye çalışan ilk büyük akıl kimdi? İşte bu noktada sahneye bir başka dev isim çıkıyor. Karl Popper. Popper, bu son derece karmaşık soruna şaşırtıcı derecede zarif ve güçlü görünen bir çözüm önerdi. Bu çözümün adı yanlışlanabilirlik. Popper'ın getirdiği fikir aslında inanılmaz derecede basitti. Diyordu ki, bir teoriyi bilimsel yapan şey, onu doğrulayan kanıtlar bulabilmemiz değil, tam tersine onu çürütebilecek bir deney hayal edebilmemizdir. Yani bilimsel bir teori cesur olmalıdır. Kendini risk altına atmalı ve demelidir ki, eğer şu deney yapılır ve şu sonuç çıkarsa ben yanıldığımı kabul ederim. Şu karşılaştırmaya bir bakın, olay hemen netleşecek. Bütün metaller ısıtıldığında genleşir iddiası bilimseldir. Neden? Çünkü tek bir deneme yeter. Isıttığımızda genleşmeyen tek bir metal parçası bulursak bu iddia anında çöker. Risk alıyor. Peki ya kaderimizi kontrol eden görünmez güçler vardır iddiası? Bunu çürütmek için hangi deneyi tasarlayabilirsiniz ki? Ne olursa olsun bir bahane bulunabilir. O güçler o an öyle istedi denebilir. Yani bu iddia kendine her türlü eleştiriye karşı zırhlamıştır. İşte Popper'a göre bu yüzden bilimsel değildir. Popper'ın bu testi kulağa çok mantıklı, çok temiz geliyor değil mi? İşte tam bu kritik anda Lakatos devreye giriyor ve bir saniye o iş şöyle olmuyor diyor. Çünkü gerçek hayatta, pratikte bilim böyle işlemiyor. Tıpkı dediği gibi bilim insanlarının derileri kalındır. Yani teorileriyle çelişen bir veri buldular diye hemen teorilerini çöpe atmazlar. Eğer öyle olsaydı hiçbir büyük bilimsel teori emekleme dönemini atlatıp ayakta kalamazdı. Newton'un teorisi bile ilk çıktığında bütün gezegenlerin hareketini tam olarak açıklayamıyordu. Popper'ın bu zarif ama işte gerçek hayata pek de uymayan çözümüne karşılık Lakatos kendi devrimci fikrini masaya koyuyor. Diyor ki, bilimi tek tek izole teorilerin bir yargılanması olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Onun yerine birbiriyle akraba olan, zaman içinde evrilen teoriler ailesine, bir teoriler zincirine bakmalıyız. Lakatos bu yapılara o meşhur adını veriyor, bilimsel araştırma programları. Bakın, bu bakış açımızı tamamen değiştiren bir hamle. Artık soru, bu tek hipotez yanlışlandı mı sorusu değil, asıl soru şu. Bu koca yapı, yani birbiri üzerine inşa edilen ve zamanla gelişen bu devasa teoriler ağı, bu araştırma programının kendisi ne kadar sağlıklı ve ne kadar üretken? Peki bu programların yapısı nasıl bir şey? Lakatos bunu anlatmak için harika bir metafor kullanıyor. Her programın tam kalbinde o programın ruhunu oluşturan temel, pazarlık edilemez varsayımlar vardır. Lakatos buna sert çekirdek diyor.
Bu çekirdeğe dokunulmaz, onu bir zırh gibi saran ise koruyucu kuşaktır. İşte bu kuşak yeni verilerle yani anomalilerle karşılaşıldığında değiştirilebilen, esnetilebilen yardımcı hipotezlerden oluşur. Yani bilim insanları bir sorunla karşılaşınca programın kalbine değil bu koruyucu kalkana müdahale ederler. Tamam anladık. Bilim, bu araştırma programları üzerinden yürüyor ama o zaman en başa döndük. İyi bir programla kötü bir programı yani bilimi sahte bilimden nasıl ayıracağız? İşte şimdi Lakatos'un teorisinin zirvesine, o meşhur turnusol kağıdına geliyoruz. Ona göre bir program ya ilerleyendir ya da gerileyen. İşte aradaki o dağlar kadar fark tam olarak bu. İlerleyen yani sağlıklı bir program sadece mevcut durumu açıklamakla kalmaz, çok daha önemlisi kimsenin aklına bile gelmeyen yepyeni ve şaşırtıcı gerçekleri öngörür. Adeta gerçekliğin önünden koşar, ona yol gösterir. Gerileyen programsa tam tersi, sürekli savunmadadır. Olguların arkasından sürüklenir ve karşılaştığı her sorunu, her çelişkiyi açıklayabilmek için sürekli yeni bahaneler, yeni yamalar icat eder. İlerleyen bir programa bundan daha görkemli bir örnek olabilir mi? Düşünün. Edmund Halley, Newton'un yepyeni teorisini eline alıyor ve o güne dek sadece kötü şans alameti sayılan bir kuyruklu yıldızın yörüngesini hesaplıyor. Ve diyor ki, bu kuyruklu yıldız tam 72 yıl sonra gökyüzünde yine aynı yerde olacak. Ve 72 yıl sonra insanlar gökyüzüne baktığında ne görüyorlar? Halley'in kuyruklu yıldızı tam da öngörülen zamanda, öngörülen yerde beliriyor. Bu aklın zaferidir. Teori, henüz yaşanmamış bir gerçeği öngörmüştür. Bunun tam zıttı bir örnek olarak Lakatos Marksizmi gösteriyor. Marksist teori, ilk komünist devrimin en gelişmiş sanayi toplumunda yani İngiltere gibi bir yerde olacağını öngörmüştü. Fakat ne oldu? Devrim, sanayileşmemiş bir tarım toplumu olan Rusya'da gerçekleşti. Bu devasa bir anomaliydi. Program çöktü mü? Hayır. Marksistler, Lenin'in emperyalizm teorisi gibi yeni bir hipotezi koruyucu kuşağı ekleyerek durumu sonradan açıkladılar. Yani bakın, yeni bir gerçeği öngörmek yerine geçmişteki başarısızlığı açıklamak için geriye dönük bir yama yaptılar. Peki, iyi, güzel de. Bütün bu felsefi analiz bizim günlük hayatımızda ne işimize yarayacak? İşte burası çok önemli. Çünkü Lakatos'un bize verdiği bu çerçeve sadece bilim tarihini anlamak için değil, bugün karşılaştığımız her türlü fikir akımını, ideolojiyi, komplo teorisini değerlendirmek için elimize paha biçilmez bir alet çantası sunuyor. Anahtar kelime bu, performans. Lakatos sayesinde artık bir fikre, bir dünya görüşüne ya körü körüne inanmak ya da ilk tökezlediğinde onu tamamen reddetmek gibi iki aşırı uca savrulmak zorunda değiliz. Bunun yerine soğukkanlı ve rasyonel bir soru sorabiliriz. Bu fikirler sistemi, bu program zaman içinde ne yapıyor? Yeni ufuklar açıyor, şaşırtıcı öngörülerde bulunuyor, büyüyor mu? Yoksa sürekli kan kaybederek kendi açıklarını yamamaya çalışan yorgun bir yapıya mı dönüştü? Bu bölümde derinlemesine konuştuğumuz tüm bu ufuk açıcı fikirlerin kaynağı Lakatos'un işte bu temel eseridir. Bilimsel araştırma programlarının metodolojisi. Konunun kalbine inmek isteyen meraklısı için kesinlikle bir başvuru kaynağı. Ve bu zihin yolculuğunu sizi üzerine düşünmeye davet eden bu son soruyla bitirelim. Lakatos'un bize miras bıraktığı bu güçlü merceği alıp bugünün dünyasına, güncel tartışmalara çevirdiğimizde ne görüyoruz? Ekonomik teorilerden psikoloji ekollerine, siyasi ideolojilerden iklim bilimi tartışmalarına kadar hangileri geleceği öngörerek büyüyor ve gelişiyor, hangileri sadece geçmişi açıklamak için sürekli mazeret üretiyor? Düşünmeye değer. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.